Gerileyen hegemon ve artan jeopolitik gerilim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül 2001 sonrası başlattığı Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin öncü neokon mimarlarından eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, 20 Ağustos 2024 tarihli Foreign Affairs dergisinde "Yalnızcılığın Tehlikeleri" başlıklı bir propaganda makalesi kaleme aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Çin karşısında dünya sahnesinden çekilmesinin tehlikelerini Amerikan kamuoyuna pazarlayan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri dünyaya barış, huzur ve güven getiren bir devlet olarak anlatılıyor. İşin ilginci, makalede İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik tek satır bile yer almıyor. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin en saldırgan döneminde Başkan George W. Bush'un Milli Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Rice, bir makalesinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz diyordu. Rice'ın Foreign Affairs'de gereksiz uzunluktaki makalesinde tek doğru paragrafın aşağıdaki olduğunu değerlendiriyorum. Amerika Birleşik Devletleri artık farklı bir ülke. 80 yıllık uluslararası liderlikten bitkin, bir kısmı başarılı ve takdir edilen, bir kısmı da başarısızlık olarak reddedilen durumda. Amerikan halkı da farklı. Kurumlarına ve Amerikan rüyasının uygulanabilirliğine daha az güveniyorlar. Yıllarca süren bölücü söylem, internet yankı odaları ve en iyi eğitimli gençler arasında bile tarihin karmaşıklığı konusundaki cehalet, Amerikalılarda artık parçalanmış ortak değerler duygusu bıraktı. Seçkin kültürel kurumlarımız bu alanlarda sorumludurlar. Bunlar, Amerika Birleşik Devletleri'ni yıkanları ödüllendirdiler ve erdemlerini övenleri alaya aldılar. Amerikalıların kurumlarına ve birbirlerine olan inanç eksikliğini gidermek için okullar ve kolejler müfredatlarını Amerika Birleşik Devletleri tarihine dair daha dengeli bir bakış açısı sunacak şekilde değiştirmelidir. Bu ve diğer kurumlar, kişilerin mevcut görüşlerini güçlendiren bir iklim yaratmak yerine, rekabet eden fikirlerin teşvik edildiği sağlıklı bir tartışmayı teşvik etmelidir. Gerileyen Amerika Birleşik Devletleri ve bitmeyen savaşlar. Yazılı tarihi 248 yıl olan Amerika Birleşik Devletleri hızla geriliyor. Dolara dayalı küresel ekonomik sistemden uzaklaşma ile çok kutuplu yeni dünya düzeni kurulmasının sancıları küresel, kıtasal ve bölgesel düzeyde her yerde jeopolitik gerilimi arttırıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve ayrılmaz parçası Avrupa Birliği, Amerikan liderliğindeki küresel hegemonyanın devamı için yeteneklerinin ve güçlerinin çok üzerinde macera arayışlarına ve kışkırtmalarına devam ederek yeni bir düzene izin vermeyeceklerinin mesajını veriyorlar. Kanadalı ekonomist ve yazar Profesör Michel Chossudovsky, 2011 baharında şöyle demişti: "Dünya tehlikeli bir kavşakta. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri insanlığın geleceğini tehdit eden askeri bir macera başlattı. Nihai hedef insan hakları ve Batı demokrasisi kisvesi altında dünyanın fethi." Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül sonrası dönemdeki hegemonik projesi, Amerika Birleşik Devletleri, NATO askeri makinesinin gizli istihbarat operasyonları, ekonomik yaptırımlar ve rejim değişikliği vurgusuyla dünyanın tüm bölgelerine yaydığı savaşın küreselleşmesidir. Bugüne kadar Chossudovsky'nin yazdığı yöntemlerin pek çoğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulandı, ancak tüm savaşlara, kumpaslara, hükümet değişikliklerine, askeri darbe ve renkli darbelere, ekonomik abluka ve yaptırımlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri nihai hedefi başaramıyor. Örneğin 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin sayısı 193, Birleşmiş Milletler üyesi devlet içinde 40 civarında. Çoğunluk Avrupa Birliği üyesi. Geri kalanlar da Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Singapur ve Japonya gibi Amerikan vassalı devletler. Bunun anlamı şudur: dünyanın ezici çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'ne uymuyor. Amerika Birleşik Devletleri özellikle 2001 sonrası başlattığı bitmeyen savaşlar
ve kıtalara taşıdığı ölüm, karmaşa ve yokluklar ile oyun kurucu olamıyor. Sorumsuzca bastığı dolarla satın aldığı kurum ve kişiler üzerinden renkli darbelerle ülkeleri karıştırıyor, kışkırtıyor ama sonuç alamıyor. Amerika Birleşik Devletleri eğer başarılı olsaydı bugün ne Ukrayna Savaşı ne de İsrail-Gazze Savaşı olurdu. Bugün yaşanan Gazze Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırım yapan İsrail'in kayıtsız şartsız yanında olması ve Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde 3 dakika ayakta alkışlanması, Washington'un artık asla güvenilir bir arabulucu olamayacağını ve oyun kuramayacağını gösteriyor. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri girişimleri birinci gün manşet oluyor ancak bir hafta sonra söz konusu girişim unutuluyor. Yok olan bir devlet, Ukrayna. Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiği ve kenar kuşak konsolidasyonu için Ukrayna'nın NATO üyeliği üzerinden kışkırtılan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana 2,5 yıl geçti. Derinliği başta insan gücü ve savaş sanayi kaynakları kıyaslanamayacak derecede geniş Rusya karşısında arkasına Batı'nın tüm medya ve propaganda gücünü, Avrupa Birliği ve NATO'nun açık desteğini alan Ukrayna artık tükenmiş bir devlet durumundadır. Ekonomik gücü savaş öncesiyle kıyaslanamaz seviyeye gerilemiştir. Demografik gücü büyük yara aldı. Rusya'nın Kursk gibi tarihi anlamı büyük bir yerleşkesinde Ukrayna'nın intihar saldırısını başlatması, Donbas bölgesindeki kayıpları önlemeye ve Rusya'nın dikkatini buradan uzaklaştırmaya yönelik olsa da Rusya Kursk için stratejik Donbas'tan kuvvet kaydırmadı. Donbas cephesinde Rusya her geçen gün yeni kazanımlar elde ediyor. Savaş durdurulmadığı takdirde Ukrayna'nın Odessa limanını kaybetme ve denizden tamamen koparılma olasılığı dahi gündeme gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ve NATO başarısı. Diğer taraftan bu savaşın en başarılı olduğu cephe Ukrayna ve Rusya üzerinden Avrupa Birliği'nin zayıflatılması, savunmada tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtaç bir duruma getirilmesi ve NATO'nun abartılan Rus tehdidiyle 32 üyeli yapıya dönüştürülmesidir. NATO sadece genişlemekle kalmadı. Savaş nedeniyle savunma bütçeleri abartılı şekilde arttırıldı. Böylece Amerikan askeri donanımı ile Rusya'yı Kuzey Denizi, Adriyatik, Ege, Baltık, Karadeniz'den kuşatacak askeri, deniz, hava, kara ulaşım koridorları ve yeni üsler hayata geçirildi. Daha da ötesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında yarı sömürgesi durumundaki Alman topraklarına orta menzilli nükleer füzelerin yerleştirilme kararı alındı ki bu son derece tehlikeli ve kışkırtıcı bir tablodur. Soğuk Savaş'ta nükleer ve konvansiyonel caydırmada denge kurabilen Amerika Birleşik Devletleri tarafı artık nükleer kışkırtmada sınır tanımıyor. Geçen hafta basına sızdırılan Amerika Birleşik Devletleri nükleer strateji dokümanı Çin'e yönelik nükleer silahlanmayı ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kışkırtıcı başarılarına Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kamuoylarında oluşturulan Rus düşmanlığını da ekleyelim. Örneğin bugünlerde Rusya'nın Ukrayna'dan sonra Polonya ve Baltık devletlerine yöneleceği söylentileri Batı mahreçli medya tarafından sıklıkla yayılıyor. Halbuki Rusya'nın kapasitesi sınırlı. Baltık Denizi'nin NATO gölüne dönüştüğü ve Rusya'nın Kaliningrad Oblasti ile doğrudan kara bağlantısı olmadığı halde bu tehdit algısı yaratılabiliyor. Bunun temel nedeni tabii ki Amerikan askeri endüstrisine Avrupa'da yaratılan savaş ve diri tutulan Rus düşmanlığı üzerinden silah satabilmek, siyasi ve askeri baskıları sürdürebilmek. NATO'nun varoluş nedenini canlı tutmaktır. NATO ve Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaratılan Rus tehdidini sorgulamayı Macaristan ve Slovakya dışında yapan başka ülke yok. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri dışında hareket edemez durumda. Charles de Gaulle ve André Boffre gibi büyük askeri liderleri ve stratejik düşünce adamlarını çıkaran Fransa'nın durumu ise işler acısı.
Avrupa Birliği'nin ekonomik lokomotifi Almanya'nın durumu sömürgeden beter. Sanayisi ve ekonomisi gerileme safhasında. Mayer gibi Almanya'nın 1795 yılında kurulmuş en eski ve prestijli tersanesi bile iflasın eşiğinde ve hükümet kurtarma operasyonu başlatıyor. Türkiye'nin durumu ise karışık. Montreux Sözleşmesi'nin 19. maddesi sayesinde aktif tarafsızlığımızı sürdürebiliyoruz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın ekonomik baskıları nedeniyle her alanda taviz vermeye devam ediyoruz. 14 Ağustos'ta asli görevi Gazze Savaşı'nda İsrail'i korumak olan Amerikan USS Wasp amfibi hücum gemisiyle Akdeniz'de TCG Anadolu amfibi hücum gemimiz ve TCG Gökova firkateynimiz geçiş eğitimi yapabiliyor. Bu faaliyeti Amerikan kaynaklarından öğreniyoruz. İktidar bunu yaparken muhalefetin de sesi çıkmıyor. Yani Atatürk'e inat, mütareke döneminde İstanbul hükümetinin damat Feridi ile Sivas Kongresi'nin Amerikan mandacılarının işbirliğine yakın duruma sürüklenmiş durumdayız. Halbuki bugünkü konjonktüre çok benzeyen iki dünya savaşı arasındaki dönemde, yani Atatürk zamanında Türkiye askeri, ekonomik ve demografik gücü pek zayıfken denge politikasını son derece dikkatli yürütüyordu. 1935 Ağustos'unda Dışişleri Bakanımız Tevfik Rüştü Aras, artan İtalyan faşizmi ve tehdidi nedeniyle durumu şöylece özetliyordu. Bizim kanaatimizce Avrupa'nın bir tarafında Fransız-İngiliz dostluğu, diğer tarafında Türk-Sovyet dostluğu ve bunların arasında iyi münasebet Avrupa barışının belli başlı temelini teşkil ediyor. Diğer kombinezonlar hep bunun etrafında işlenilmektedir. En büyük tehlike Amerika Birleşik Devletleri vassalları. Mevcut konjonktürde Amerika Birleşik Devletleri için en iyi senaryo son Ukraynalı asker öldüğünde ve savaş bittiğinde Avrupa'da yeni bir savaşın çıkarılmasıdır. Şüphesiz bu savaşı Rusya ile doğrudan çatışmayı asla istemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtını sıvazladığı sorumsuz vassalları çıkaracaktır. Litvanya, Polonya, Romanya, Almanya, İngiltere gibi ülkeler her türlü senaryoya açıktır. Moldova da bu listeye eklenebilir. Türkiye'de yeminli mandacılar ve emperyalizm vassalları da verilecek görevlere hazırdır. Ancak büyük bir riskten de bahsetmemiz gerekir. Bu zayıf ve vassal devletler yaptıkları Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmediği ve dur denmediği sürece akıl ve mantık dışı hareket edebilir ve doğrudan Rusya-Amerika Birleşik Devletleri çatışmasını başlatabilirler. Dünya askeri tarihinin sürprizlerle dolu olduğu unutulmamalıdır. Rusya'nın işlerinin Amerikan ve İngiliz silahlarıyla vurulduğu, Kursk'a NATO güçlerinin yönetiminde kışkırtıcı bir saldırının yapıldığı, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verildiği konjonktürde Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dostlarına ne şekilde cevap vereceği en az İran'ın Hamas liderinin öldürülmesinden sonra İsrail'e göstereceği tepki kadar belirsiz ve risk doludur. Ya bu tepki nükleer bir tırmanmaya gidecek derecede konvansiyonel tırmanma merdivenini ortadan kaldırırsa ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri geçen ay Ukrayna'yı 60 milyar dolar, geçen haftada İsrail'i 20 milyar dolarlık satışla silahlandırmaya devam ederken Rusya müttefiki İran'ı silahlandırıyor ve büyük ihtimalle onları eğitiyor. Amerika Birleşik Devletleri vassallarını Rusya'nın üzerine sürmeden akılcı bir durum muhakemesi yapıyor mu? Bunu bilmiyoruz. Ancak 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'de gerçekleşen Hamas saldırısından bir hafta önce Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Orta Doğu'da tarihin en iyi barışçıl dönemini yaşıyoruz diye yazmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar güvenebiliriz? Amerika Birleşik Devletleri içinde kaç Amerika Birleşik Devletleri var? Amerika Birleşik Devletleri kendini kontrol edebilen bir devlet mi? Hint-Pasifik'te durum karışık. Hint-Pasifik cephede Batı'nın entrikaları siyasi, askeri ve ekonomik gücünün önünde seyrediyor. Bangladeş'te Amerikan Büyükelçisi'nin 2014 Ukrayna'sında olduğu gibi protestolara meydanlarda doğrudan katılması her şeyi özetliyor.
Eğer Amerikalılar demokrasi geliyor diyorsa çok dikkat etmek gerekir. Çin'in kuşak ve yol girişiminde Myanmar-Çin rotasına mücavir olan bu fakir ülkenin bedavaya basılan Amerikan dolarları ile Amerikan yanlısı bir hükümete teslim olması sürdürülebilir değildir. Zira bu ülke Hindistan ve Myanmar arasında sıkışmıştır ve bu coğrafyada Amerikan jeopolitiğini uygulama şansı yoktur. Diğer yandan Endonezya'da renkli bir darbenin işaret fişeği sokak protestolarıyla başlamış durumda. Gerçekte tüm az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaşanan senaryo tekrar ediyor. Yolsuzluğa gark olmuş iktidarların yerlerini korumak için kontrolsüz davrandığı ve halkı göz ardı ettiği devletlerde Amerika Birleşik Devletleri bu zafiyeti çok iyi görüyor ve değerlendirip gerektiğinde kendi çıkarına olacak şekilde düğmeye basıyor. Ancak bu renkli hareketler kalıcı sonuç getirmiyor. Bu devletler ya Amerika Birleşik Devletleri güdümünde karmaşa ve iç savaş ya da Asya güçlerinin yanında huzur içinde yaşama seçenekleriyle karşılaşıyorlar. BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü içinde Çin, Rusya ve Hindistan birlikteliği devam edebildiği sürece Anglo-Saksonların Orta Asya başta olmak üzere Asya coğrafyasında artık oyun kurucu olması olası değildir. Büyük üçlü sağlam durduğu ve dayanışma sağlandığı sürece bu tip renkli devrim denemeleri gelip geçici olmaktan öte karakter kazanamayacaktır. Yeni düzen kuruldu. Rusya ile Ukrayna savaşı aslında Anglo-Sakson liderliğindeki Batı hegemonyasına hayır diyenlerle Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşıdır. Bu çatışma bölgesel değil, küreseldir. Küresel denge merkezleri artık oluşmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alanlar 1945 sonrası Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilmiş, Amerika Birleşik Devletleri etki alanında vassallaştırılmış devletlerken diğer bir kutupta Çin ve Rusya vardır. Üçüncü kutupta Hindistan ve küresel güney olarak adlandırılan Soğuk Savaş döneminin çoğunluk bağlantısız devletleri vardır. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri kutbu karşısında diğer iki kutbun BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi örgütler üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ve vassalları karşısında denge kurmaya çalıştığını görüyoruz. Ulaşım Koridorları Savaşı. Başta Çin'in kuşak ve yol girişimi olmak üzere Asya'da Avrupa, Hint Okyanusu ve Pasifik havzasını birbirine bağlayan ulaştırma koridorları jeopolitik geleceği şekillendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri renkli devrimler, iç savaşlar ve bölgesel çatışmalar üzerinden kendi hegemonyasına meydan okuyacak ulaştırma koridorlarını işlevsiz hale getirmek ister. Bugün Ukrayna üzerinden Çin-Avrupa-Kuzey koridoru işlevsiz hale geçmiştir. Pakistan üzerinden Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, Bangladeş üzerinden Myanmar-Çin koridoru, ayrıca İran-Çin petrol boru hatları ve ulaşım hatlarının yaralanması için her türlü kışkırtma devam etmektedir. Bu arada ciddi hatalar ve beklenmedik olaylar da karşısına çıkmaktadır. Örneğin Gazze Savaşı'yla dolaylı olarak kendi kontrolleri dışında Kızıldeniz-Akdeniz geçiş bacağı işlevsiz kalmıştır. Amerikan askeri ittifakları yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Asya kıtasında ekonomik entegrasyon ve siyasi birlikteliği önlediği takdirde askeri yapılanmaları da önleyeceğine inanmaktadır. Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS'in askeri bir ittifak sistemine dönüşmesi şu an için olası değildir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Hint-Pasifik bölgede kendi vassalları ve müttefiklerini askeri yapılandırma ve beraber çalışma konusunda son derece hızlı ilerliyor. Japonya ve Güney Kore'nin ortak komuta yapısına geçmesi, Avustralya ve İngiltere ile AUKUS ittifakının kurulması ve Avustralya'ya 2026 sonrası nükleer saldırı denizaltıları verilmesi, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut Amerikan askeri varlığının toplamda 100 bine erişmesi, Filipinlerle yeni askeri üsler için anlaşmaya varılması ve Filipinler, Avustralya, Japonya ve Kanada arasında askeri işbirliğini artıracak hamleler yapılması yakın dönem örneklerdir. Son günlerde
Filipinlerin Sabina sığlığında Çin sahil güvenlik gemileriyle çarpışması kışkırtıcı bir hamle olmuştur. Zira Filipin gemilerinde Batı'nın önemli haber ajanslarının televizyon ve haber ekipleri de yer almıştır. Gazze Savaşı ve Akdeniz. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ni büyük bir emrivaki ile yanına çekerek Gazze Savaşı'nı başlatması, Asya'nın parçalanması sürecinde bir halkadır. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri Hint-Pasifik önceliklerini öteleyerek İsrail'in yardımına gelmiştir. Zira seçim döneminde İsrail'in yanına gelmeyen liderliğin seçimde kazanma şansı olmayacağı bilinmektedir. Kongrede Netanyahu'nun 3 dakika ayakta alkışlanması bu durumun ifadesidir. Ancak süreç ters tepmiştir. İsrail kolay bir zafer peşinde koşarken savaş uzamıştır. Yemenli Husiler Kızıldeniz deniz ticaret rotasını kesmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri bu rotayı tam kontrol altına alamamışlardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz vizyonu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü yetmese de Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde Kukla Kürdistan Devleti'ni kurmak, Türkiye'de iktidar ve muhalefeti etki altına alarak laik ve ulus devlet yapısını parçalamak için her yolu deneyeceği izahtan varestedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra bölgede Arap milliyetçiliğini öldürmesi, Arapları parçalamayı başarmış olması, Gazze'de yaşanan trajedinin asıl nedenidir. Milliyetçilikten uzaklaşan Arapları Anglo-Saksonlar ve İsrail, İslamizasyon ve din üzerinden yeniden bölmüş ve zayıflatmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Araplar için uyguladığı başarılı modeli Türkler için de denemiştir. Ancak 1980 sonrası Batı desteğiyle iktidara gelen tüm İslamcı partilere, kumpaslar, kışkırtma ve FETÖ darbe girişimi gibi hamlelere rağmen Türk halkı milliyetçi ve laik kimliğinden ısrarla vazgeçmemiştir. Türk milliyetçiliğini Amerikan Turancılığına dönüştürme denemeleri de 1970'lerden sonra kısmen başarılı olsa da kalıcı etki yaratamamıştır. Ancak Türkiye'nin NATO'da kaldığı sürece Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiğinin etki alanında kalmaya devam edecektir. Son sözü söylemesi mümkün olmayacaktır. Bunu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulünde gördük. PKK'nın şehit ettiği askerlerimizi toprağa verirken Türkiye Büyük Millet Meclisi Amerika Birleşik Devletleri isteğine tek muhalefet şerhi bile düşmeden onay verdi. İsveç NATO üyesi yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri parçalanmış Akdeniz ister. Amerika Birleşik Devletleri Süveyş kanalı, Türk boğazları ve Ege Denizi geçitlerinin mutlak kontrolünü ister. Amerika Birleşik Devletleri İran, Irak, Suriye ve Türkiye topraklarını kapsayan kukla bir Kürdistan, ikinci İsrail ister. Ancak gücü yetmez. İran faktörü. Bölgede İran'ın anti-emperyalist kimliğiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne direnmesi küresel ve kıtasal dengeler için çok değerlidir. İran hem Basra hem Hazar hem Orta Asya havzasını kontrol eden çok kritik bir ülkedir. Aynı Türkiye gibi kıta ve havzaların merkezindedir. Küresel hakimiyet tezlerinin gerek deniz gerekse kıta yaklaşımlarında vazgeçilmez önemdedir. Buna doğal kaynak zenginliği de eklenirse jeopolitik önemi ortaya çıkar. İran'ın Anglo-Sakson hegemonyaya teslim olması Türkiye ve Rusya'nın kuşatılmasında en büyük desteği sağlar. O nedenle gerek Türkiye gerekse Rusya İran'la ilişkileri daima iyi tutmalıdır. Bu çerçevede Rusya'nın Kuzey-Güney transit koridorunda İran'ın yer alması iki devletin istikrarlı ilişkilerinin devamı için önemlidir. Son aylarda Ermenistan'ın Rusya etki alanından çıkarak Amerika Birleşik Devletleri ile ortak askeri tatbikat yapacak derecede batıya yanaşması, Türkiye'nin en üst düzeyde Azerbaycan'ı küçük düşürecek derecede yorumlar yaparak ilişkilere gölge düşürmesi, Ermenistan'la Amerika Birleşik Devletleri isteği üzerine Azerbaycan Barış Anlaşması için Erivan'dan taviz alamamışken
ilişkileri normalleştirme çabalarına başlaması ve en önemlisi Zengezur koridorunun gündemden düşürülmesi Türk jeopolitiğine hizmet etmez. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kafkasya'yı Balkanlaştırmasına hizmet eder. Bu çerçevede Putin'in Azerbaycan ziyareti son derece önemlidir. İki devlet ve tek millet diyen Türkiye'ye büyük bir mesajdır. Amerika Birleşik Devletleri baskısı ile Ermenistan'a yaklaşan Türkiye umarım bu mesajı almıştır. Türkiye dersleri. Ankara son 22 yılda yaşadığı zorluklar ve kayıplar paralelinde hareket etmelidir. Güneyimizde kukla Kürt devletine izin verilemez. Türkiye'nin yeni anayasa tartışmaları ve Türkiye'lilik kavramı üzerinden bölünmesine izin verilemez. Güney Kafkasya'da Atatürk'ün 104 yıl önce oluşması mahfumuzdur dediği Kafkas Seddi'ne izin verilemez. Ege ve Akdeniz'den Avrupa Birliği'nin Sevil haritası üzerinden koparılmamıza izin verilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeniden federasyon görüşmeleri girişimleri üzerinden yeni bir anlam planı rezaletine sürüklenmesine izin verilemez. NATO üyeliğimiz kullanılarak Karadeniz'de Montreux Sözleşmesi'nin 19. maddesinin uygulanması başta olmak üzere egemen haklarımızın Amerikan jeopolitiğine araç yapılmasına izin verilemez. Yine NATO üyeliğimiz üzerinden Gazze'de soykırım yapan İsrail'e yardıma gelen Amerikan savaş gemileriyle Akdeniz'de donanmamızın ortak eğitimler yapmasında örneklendiği üzere şahsiyetsiz ve ilkesiz güvenlik politikasına izin verilemez. Görünen o ki Ankara son 22 yılda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin finansal tuzaklarına çekilmenin, üretim ekonomisinden ve devletçilikten tam özelleştirme, yolsuzluk, doğa ve kamu düşmanlığı ile şahlanan tüketim ekonomisine geçmenin bedelini jeopolitik tavizlerle ödüyor. Ekonomik kayıpları gelecek kuşaklar geri koyabilir. Jeopolitik kayıplar ancak savaşla geri alınır. Hükümetlerin asli vazifesi savaşmadan jeopolitik çıkarları korumaktır. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı, yarlara uçuyoruz.